Finansal piyasalarda işlem yapmak oldukça basit arkadaşlar. Sizin ihtiyacınız olan tek şey bir mouse ve bir de bilgisayar. Hatta artık cep telefonlarıyla işlem yapmak oldukça popüler ve kullanışlı. Ancak size uzun vadede yani sürekli olarak para kazandıracak şey sizin işlemlere girdiğiniz yerler değil, çıktığınız yerler arkadaşlar. Bugünkü konumuz piyasalarda çıkacağımız yerler. Yani take profit ve stop loss. Nerede kar alacağız, nerede zarar kesip stop olacağız. Her hafta sizler için en az bir video hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve paylaşmaya değer buluyorsunuzdur. Bundan sonra gelecek olan videolarımı da gene ilk olarak abonelerim yani siz seyretmiş olacaksınız. İster Forex'te olsun, ister borsada olsun, ister altında olsun hiç fark etmez. Girdiğimiz herhangi bir pozisyonda işler bizim umduğumuz gibi gitmez ise zararlarımızı daha fazla büyümeden nerelerde durduracağız? Yani kangren olmuş kolu nerede keseceğiz? Tabii ki stop olmayı kimse sevmez. Yani düşünün, para kaybetmeyi kim sever ki? Ancak istikrarlı bir şekilde para kazanmak istiyorsak zararlarımızı kısa kesmemiz lazım ve kazançlarımızda uzun oturmamız lazım. Her zaman stop loss kullanmak zorunda mıyız? Bana soracak olursanız her zaman stop loss yani zarar durdur kullanmak zorundasınız. Özellikle de finansal piyasalara yeni girmişseniz, herhangi bir tecrübeniz de yoksa mutlaka stop loss yani zarar durdur kullanmak zorundasınız. Çünkü yatırım hesabınızı sadece ve sadece stop loss korur. Piyasalarda ilk yapacağınız şey, unutmayın, defansif oynamaktır. Piyasalarda alım satım yapmak tamamen duygusal bir iştir arkadaşlar ve büyük bir disiplin gerektirir. Neden çoğu yatırımcı finansal piyasalarda para kaybediyor? Çünkü duygusal davranıyor ve disiplininden uzaklaşıyor. Piyasalarda bulunan birçok mentor yani birçok eğitimci ve hatta buradaki bütün kitaplarda söylendiği gibi ilk başta her şeyden önce öğreneceğiniz şey alım satım kararlarınızda duygusal olmamanızdır. Bir trader kesinlikle duygularını kapatıp öyle alım satım yapmak zorunda. Ama bu mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Çünkü insanoğlu yaratılış olarak buna uygun değil. Örneğin bir analiz yaptınız, fiyatlarında yükseleceğini umuyorsunuz. Bir yere de alım emri verdiniz. Şu andan itibaren siz üstünüze bir risk almış bulunuyorsunuz. Eğer ki risk aldığınızı düşünmüyorsanız, yani alım veya satım kararı verdikten sonra üstünüze bir risk aldığınızı düşünmüyorsanız kesinlikle bu piyasalardan uzaklaşın. Yani burası size göre bir yer değil. Bir de riski bildiği halde üzerine aldığı bu riskin boyutunu bilmeyenler var. Pozisyona girerken stopunuzu bir yere koymuyorsanız üzerinize aldığınız riski ölçemezsiniz arkadaşlar. Bu nedenle pozisyon içinde sizin üstünüze gelecek olan duyguları da kontrol edemezsiniz. Yani onlarla başa çıkamazsınız. Duygularınızı kontrol edemezseniz de zarardan kurtulamazsınız ve para kazanamazsınız. Çünkü bu iş kurallar dahilinde yapılacak bir iş. Siz bir takım kuralları göz ardı edip çiğnemeye başlarsanız unutmayın, piyasalarda sizi çiğnemeye başlar. Stop loss yani zarar durdurmak da bu kurallardan bir tanesi. Piyasalarda kim para kaybetmek ister ki arkadaşlar? Yıllar önce ben de para kaybetmek istemiyordum ama zamanla piyasalarda para kaybetmeyi de öğrendim. Sizin de piyasalarda para kaybetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü para kaybetmek bizim yaptığımız bu işin bir parçası. Bunu kaldıramayacak bir yapınız varsa siz zaten piyasalardan bir kazanç elde edemezsiniz. Şöyle düşünün. Örneğin bir bakkal son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atmak ister mi? İstemez. Çünkü neden? Bu ona zarar yazacaktır. Ama bu da onun bir işinin bir parçası. Şimdi chartımıza dönelim. Yani grafiğimize. Tam anlamıyla stop loss yani zarar durdur ve take profit yani kar alım noktalarımızı nasıl doğru bir şekilde koyacağız bir öğrenelim.
Evet, ben bugün MetaTrader kullanacağım ama siz bunu işte TradingView vesaire herhangi bir grafik programlarında da kullanabilirsiniz. Aracı kurumların size tedarik ettiği. Evet, burada her şeyden önce ilk başta kendi giriş aralığınızı belirlemeniz lazım. Yani hangi time frame'lerde işlem yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Örneğin ben şimdi bugünlük saatlik mum çubuklarında işlem yapacağım. Burada 200 time frame, yani hem H4'te hem de günlükte destek ve direnç noktalarımı çizmeye başlıyorum. Günlüğe geliyorum şimdi. Bunu da line chart, yani çizgi olarak görürseniz daha rahat çizersiniz. Ben size tavsiye ediyorum. Daha rahat tepe ve dip noktalarını görürsünüz. Buna bastıktan sonra piyasanın tepe ve dip noktalarını çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Birisi burası. Bir tanesi burası. Görüyorsunuz zaten, bir tanesi burası. Bir tanesi şu bölge. Ve bir tanesi burası. Şimdilik bu kadar bize yeterli. Çünkü zaten saatlik işleme gireceğimiz için. 4 saatliğe geliyorum. 4 saatlikte de destek ve direnç noktalarımı çiziyorum. Bakın, bir tanesi burası. Bir tanesi burası. Evet, fazla karalamanıza lüzum yok. Ne kadar çok karalarsanız o kadar çok işleme giremezsiniz. Çok kararsız kalırsınız. Kullandığınız grafiği yani karman çorman etmeyin. Fiyatı çok rahat görmeniz gerekiyor. Sonra tekrar işlem yapacağım aralık neresiydi? Saatlik mum çubukları. Ben saatlik mum çubuklarıma geri dönüyorum. Tekrar mum çubuklarıma dönüyorum buradan da. Evet. Şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Piyasanın yönünü tayin etmemiz, yani piyasanın yönünü analiz etmemiz gerekiyor. Burada da piyasa düşüyor mu veya yükseliyor mu veya işte konsolide oluyor mu, yani yatay bir piyasa mı, bunu inceliyoruz. Şimdi burada bakacak olursanız tepe, dip, tepe, dip, ya buralarda bir yerde tepe oluşacak. Düşen tepeler ve düşen dipler, bu bize ne anlam ifade ediyor? Bu piyasa düşüyor. Yani biz bu piyasayı ne yapmamız gerek? Biz bu piyasayı shortlamamız lazım. Yani kısa pozisyona geçeceğiz. Yani bu piyasayı satmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bu piyasa saatlik mum çubuklarında alınmaz. Peki biz nereye stopumuzu koyacağız? Nereye kar alım yerimizi koyacağız? Bunun için arkadaşlar şimdi buradaki fiyat bu kadar spread, şu anda piyasa kapalı olduğu için bu kadar spread aralığı var ki sizde böyle olmayacaktır. Normal pazartesi ile cuma arasındaki işte işlem vaktlerinde herhalde bu kadar spread almıyorsunuzdur aracı kurumunuzdan. Bu da böyle olmayacaktır. Daha düşük spreadler olacak. Zarar stop koyacağımız yer için arkadaşlar ATR'mizi kullanmamız gerekiyor. Ben şimdi buradan ATR açıyorum. Oscillator kısmından Average True Range. Buradan yine fabrika çıkış ayarı olarak 14. Tamam diyorum. Bunu buraya alıyorum. Bu arada kazandıran ATR videomu da seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü ATR'yi orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim daha üst time frame'lerde, yani daha üst vadelerde destek ve direnç noktalarımızı çizmiştik. Biz bu noktaların yani daha güvenli bir yere stopumuzu koymamız için biz bu noktaların üstüne en az bir ATR üstüne stop noktamızı yerleştireceğiz. Şöyle gösterecek olursam bizim burası ne kadarmış en son direnç noktamız? Biz bu piyasayı satacaktık. Bunu ilk başta zaten bununla bir mutabıkız herhalde. Biz bu piyasayı satacağız, almayacağız. Burada neymiş? 1.22.66 diyelim biz buna. 1.22.66 bizim bir ATR'miz 0.015 olduğu için, yani biz 66 değil, bunun 66, 76 yaklaşık olarak 1.80, yani 1.2280'e stopumuzu koyacağız. Onu da şöyle belirteyim ben. Bunu bir ATR yapayım şöyle size göstermek için. Şöyle, bu tam bir ATR boyutunda, yani yaklaşık 15. Ve ben bu noktamın şöyle gösterecek olursam direnç noktamın üstüne bir ATR üstüne de stopumu koyuyorum. Yani benim stop noktam neresi oluyor? Yaklaşık olarak 1.22.82. Ben piyasa, diyelim ki piyasayı da burada short diyeceğiz. Yani piyasa buralarda bir yerde. Yani en son neredeymiş kalmış burada? Piyasa 1.22.54'te kalmış. Bir tane daha çizeyim şunu. Bunun rengini de değiştireyim. Şöyle size daha iyi anlatabilmek için şunu, rengini de şuradan ne yapalım? Sarı yapayım şöyle. Biz eğer ki burada işleme gireceksek, yani fiyatın kaldığı yerden devam ediyoruz.
Piyasa da bize bir imkan tanımış. Önemli olan şu, biz satım yapacağımız için piyasanın bir pullback beklememiz, yani bir çekiş beklememiz gerekiyor. Yani burada da piyasa bize biraz çıkması lazım ki bize bir satış imkanı versin. Diyelim ki biz burada satış yapacağız. Yani kaldığı yerden devam edelim. Yani şuradan şu bölge 1.22.54 gibi. Buradan satış mı yapacağız ve stopumuzu nereye koyacaktık? Tam buraya 1.22.81'e koyacağız. Bunu da alıyorum. Şöyle şuraya getiriyorum. Hatta şunu şuradan silelim. Tam göstermek için 1.22.81 şurası oluyor. Evet. Bu pozisyona girdiğimizi varsayalım burada. Satış yaptığımızı varsayalım. Ben bu pozisyonda 26 pip eğer ki risk alıyorsam bunun çok üstüne bir getiri ummam gerekiyor. Yani burada hani hep her zaman dediğim gibi 1 lira riske atıyorsak daha üst getirilerini umacağız ki bekleyeceğiz ki piyasadan biz para kazanalım. Peki take profit, yani burada satıma girdik, biz nereye kar alım yerimizi koyacağız? Arkadaşlar bunun da bu en son destek noktamız burası olduğu için, yani buradan alıcılar gelebilir. Biz buraya gelmeden bu piyasadan satım yaptıysak kaçmamız gerekiyor. Onun için bunun da şöyle 1-2 kademe üstüne, yani şuralara bir yere, şunu da şöyle işaretleyeyim. Rengini değiştirelim şöyle. Bunun da bu destek noktasının 1-2 kademe üstüne buralara alım, yani pozisyonumuzu kapatacak yerimizi, tek profit noktamızı belirlememiz gerekiyor. Bu da bize işte burada 26 pip eğer ki riski attıysak burada yaklaşık olarak 38-40 pip kâra oynamamız gerekiyor. Yani tek profit noktamızın, kar alım noktamızın 1.22-14 gibi olması gerekiyor. Özet geçecek olursak, hangi time frame'de işlem yapıyorsak, yani saatlikte mi yapıyoruz, günlükte mi yapıyoruz, bunun 2 time frame üstüne geçip destek ve direnç noktalarımızı çizeceğiz. Ve girdiğiniz pozisyona göre destek ve direnç noktasının üstüne veya altına bir ATR stop mesafesi koyacağız. En önemlisi, riskinizi çok iyi ölçeceksiniz. Yani her zaman dediğim gibi, siz eğer ki 1 lira riske giriyorsanız bunun üstünü ummanız gerekiyor ki para kazanın. Yani 1.5 olur, 2.5 olur, 2 olur, 3 olur. Bu şekilde bir kar noktası belirlemeniz gerekiyor. Biz burada kumarbazı değil, kumarhaneyi oynamamız gerekiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bütün olasılıklar, şanslar hep sizden yana olsun. Bay bay.